Bir metin vardır ki, yüzyıllarca kilise kütüphanelerinin en karanlık köşelerinde saklandı. Bir metin ki, adı fısıltıyla anılır, içeriği tartışılır, otantikliği sorgulanır. Bu metin, cennetin sırlarını açığa vurduğunu, meleklerin isyan hikayesini anlattığını, evrenin yapısını açıkladığını iddia eder. Ve belki de en rahatsız edici yanı şudur: kutsal kitaplarınızda bulduğunuz bazı pasajlar bu metinden alıntıdır. Bu, Enok kitabının hikayesidir. Kayıp gerçeklere hoş geldiniz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın sevgili izleyenler. Hikayemize başlayalım. 1947 yılı. Ölü Deniz kıyısında, Kumran mağaralarında çobanlık yapan genç bir bedevi, kayıp bir keçisini ararken taşları oyarak açılmış bir mağaraya girer. İçeride bulduğu şey, modern arkeolojinin en önemli keşiflerinden biri olacaktır. Toprak testilerin içine özenle yerleştirilmiş 2000 yıllık parşömen rulolar. Ölü Deniz yazmaları olarak bilinen bu koleksiyonun içinde beklenmedik bir hazine vardır. Enok kitabının Aramice kopyaları. Bu keşif, akademik dünyada bir şoku tetikler. Çünkü Enok kitabı yüzyıllarca kayıp sayılmıştır. Erken Hristiyan kilisesi bu metni kanonik kabul etmemiş, zaman içinde neredeyse tamamen unutulmasına izin vermiştir. Sadece Etiyopya Ortodoks Kilisesi bu kitabı kutsal metinler arasında tutmaya devam etmiştir. Ve şimdi Kumran mağaralarında İsa'nın yaşadığı dönemden öncesine tarihlenen kopyalar ortaya çıkmıştır. Peki bu metin neden bu kadar önemliydi ki antik bir topluluk onu bu kadar özenle korumaya değer buldu? Ve neden kilise onu kanonik kabul etmeyi reddetti? Enok kimdi? Tevrat'ın yaratılış kitabında onun hakkında şaşırtıcı derecede az bilgi vardır. Enok 65 yaşındayken Metuşelah doğdu. Metuşelah'ın doğumundan sonra Enok 300 yıl daha Tanrı yolunda yürüdü. Başka oğulları, kızları oldu. Enok 365 yıl yaşadı, Tanrı yolunda yürüdü. Derken Tanrı onu yanına aldı ve Enok ortadan kayboldu. Bu kadar. 7 nesil Adem'den sonra Nuh'un büyük babası. Ama Tanrı yolunda yürüdü ifadesi ve ortadan kayboldu ifadesi yüzyıllar boyunca yorumcuların hayal gücünü tutuşturmuştur. Ölmedi, alındı. Elya gibi gökyüzüne yükseltildi. Peki orada ne gördü, ne öğrendi? Enok kitabı tam olarak bu sorulara yanıt verdiğini iddia eder. Ve yanıtları inanılmaz derecede ayrıntılıdır. Kitabın açılış bölümleri, Tevrat'ın en gizemli pasajlarından birini açıklığa kavuşturur. Yaratılış 6. 1 ila 4'te kısaca bahsedilen bir olay vardır. Tanrı'nın oğulları, insanların kızlarının güzel olduğunu görünce beğendikleri herkesle evlendiler. Yeryüzünde Nefilim vardı. Bu belirsiz ifadeler, yüzyıllarca teologları rahatsız etmiştir. Tanrı oğulları kimdi? Nefilim neydi? Enok kitabı, bu soruları cevaplayabilmek için yüzlerce sayfa ayırır. Metne göre, Tanrı, insanlığı gözetlemeleri için 200 melek atamıştır. Bunlar, gözetleyenler ya da irigoro olarak bilinirler. Lider meleklerden biri olan Semyaza'nın önderliğinde, bu melekler gökten inerler. Ve çok geçmeden insan kadınlarına aşık olurlar. Ve hepsi kendi aralarında yemin ettiler ve birbirlerine bağlandılar karşılıklı lanetlerle diye yazar metin. Bu bir komplo, bilinçli bir isyandır. Melekler göklerin sınırlarını ihlal ederler. İnsan kızlarıyla evlenirler. Ve bu birleşmeden devler doğar. Nefilim. Ama hikaye burada bitmiyor. Gözetleyenler sadece yasak ilişkilere girmekle kalmaz. Aynı zamanda insanlığa yasaklı bilgi öğretirler. Enok kitabının en büyük sırrı belki de burada yatar. Metin, her bir düşmüş meleğin insanlığa farklı bir bilgi dalı öğrettiğini detaylandırır. Azazel, savaş sanatlarını öğretir. Kılıç yapımını, kalkan yapımını, zırh zanaatını. Aynı zamanda metalleri nasıl işleyeceğini, altın ve gümüşü nasıl süslemeler yapacağını gösterir. Ve belki en önemlisi, kadınlara göz makyajını, süslenme sanatlarını öğretir. Metin,
bunun büyük bir günah olduğunu vurgular. Semyaza, büyüleri ve köklerle yapılan ilaçları öğretir. Armaros, büyülerin çözümünü. Barakel, astrolojiyi. Kokabel, yıldızların işaretlerini. Şamsiyel, güneşin işaretlerini. Sariel, ayın seyrini. Bu sadece bir düşüş hikayesi değildir. Bu, medeniyetin kökenleri hakkında bir teoridir. Tüm insan bilgisi, tüm teknoloji, tüm sanat, göklerden çalınmış yasaklı bilginin sonucudur. Prometheus mitine çarpıcı bir benzerlik ama çok daha karmaşık ve çok daha rahatsız edici. Çünkü Enok kitabına göre bu bilgi bir armağan değil, bir lanettir. İnsanlık olması gerekenden önce öğrenmiştir. Bunun sonucu ise şiddet, savaş, ahlaksızlık ve sonunda ilahi cezadır. Kitabın en etkileyici bölümlerinden biri, Enok'un gökler boyunca yolculuğunu anlatır. Tanrı, Enok'u çağırır ve ona evrenin sırlarını göstermek için gökyüzüne yükseltir. Enok, 7 gök katmanından geçer. Her katmanda farklı mucizeler görür. Meleklerin konutları, güneş ve ayın depolarını, yıldızların yörüngelerini, meteorların kaynağını, dolu ve kar deposunu, fırtınaların köklerini gözlemler. Ama en şaşırtıcı olanı, mahkum meleklerin cezalandırılmasına tanık olmasıdır. Düşmüş gözetleyenler. Karanlık ve yanıcı bir çukurda zincirlenmiş olarak tutulmaktadır. Ve orada 7 yıldız gördüm. Göğün yıldızları gibi, birbirine bağlanmış, ateş ve dağlar gibi tutuşmuş, diye yazar. Bu melekler son yargı gününe kadar orada kalacaklardır. Enok ayrıca ölen ruhların gittiği yerleri görür. Şehol'u, ölülerin diyarını 4 farklı bölüme ayrılmış olarak keşfeder. Her bölüm farklı bir ruh türü için hazırlanmıştır. Doğru olanlar, günahkarlar, şehitler ve adalet görmeyen ölen masumlar. Bu tasvirler, inançlı Yahudi ve Hristiyan geleneğinde önemli bir etki yaratmıştır. Cennet ve cehennem kavramlarının, öbür dünyanın coğrafyasının, meleklerin hiyerarşisinin birçok görünümü Enok kitabından izler taşır. Enok kitabının en az tartışılan ama belki de en önemli bölümlerinden biri. Göksel Luminerlerin Kitabı olarak bilinir. Bu bölüm, güneşin, ayın ve yıldızların hareketlerini inanılmaz ayrıntılarla açıklar. Metin, 364 günlük bir güneş takvimine dayanır. Bu takvim 4 mevsime bölünmüştür ve her mevsim tam olarak 91 gündür. Her ayın 30 günü vardır. 4 mevsimsel geçiş günü eklenir. Bu takvim, Kumran topluluğu tarafından kullanılan takvimle özdeştir. Daha dikkat çekici olanı, metnin ay ve güneş tutulmalarını, mevsimlerin değişimini, yıldızların yörüngelerini açıklama şeklidir. Bu, M.Ö. 2. yüzyılda yazılmış bir metin için şaşırtıcı derecede gelişmiş astronomik bilgidir. Bazı araştırmacılar, bu astronomik bilginin Babil bilginlerinden etkilenmiş olabileceğini öne sürer. Diğerleri, bunun özgün bir Yahudi astronomik geleneğini temsil ettiğini savunur. Her iki durumda da Enok kitabı, antik dünyada bilimsel düşünce ile dini kehanet arasındaki çizginin ne kadar bulanık olduğunu gösterir. Enok kitabının ikinci ana bölümü, Benzetmeler kitabı olarak bilinir. Ve belki de en tartışmalı olanıdır. Bu bölüm, gelecekteki yargıyı, Mesih'in gelişini ve kötülerin cezalandırılmasını anlatan bir dizi vizyondan oluşur. Ama en çarpıcı özelliği, insanoğlu figürüne verdiği önemdir. Metin, seçilmiş kişi, doğru olan ve insanoğlu olarak adlandırılan bir figürden bahseder. Bu figür, tüm yaratılıştan önce var olan, Tanrı'nın tahtının yanında oturan, tüm dünyayı yargılayacak olan bir varlıktır. Ve orada birini gördüm. Kıdemli biriydi ve onunla birlikte başka birisi vardı. Yüzü bir insanın görünümü gibiydi. Yüzü zarafet ile dolu. Meleklerden biri gibi, diye yazar metin. Yeni ahit bilginleri, bu tasvirlerin İsa'nın kendisini insanoğlu olarak adlandırmasına ve Mesih anlayışına olan etkisini tartışmışlardır. Gerçekten de İncil'lerdeki birçok insanoğlu referansı, Enok kitabındaki ifadelerle şaşırtıcı benzerlikler taşır.
Ama burada bir problem vardır. Benzetmeler kitabı, Qumran mağaralarında bulunan Enok kitabı fragmanları arasında yer almaz. Bu, bazı bilginlerin bu bölümün daha geç bir tarihte, belki İsa'dan sonra yazılmış olabileceğini düşünmelerine neden olmuştur. Diğerleri, bunun sadece tesadüfi bir kayıp olduğunu ve bölümün orijinal metnin bir parçası olduğunu savunur. Tartışma devam ediyor. Ama kesin olan şudur: eğer Benzetmeler kitabı İsa'dan önce yazıldıysa, o zaman Mesih hakkındaki Hristiyan anlayışının kökleri Enok kitabındaki vizyonlara uzanır. Eğer sonra yazıldıysa, o zaman erken Hristiyan teolojisinin Yahudi apokaliptik düşünceyi nasıl dönüştürdüğünün bir kanıtıdır. Enok kitabının bir diğer önemli bölümü, Nuh'un doğumunu ve büyük tufanı anlatır. Ama bu hikaye, Tevrat'taki versiyondan çok daha karanlık ve gizemlidir. Metne göre, Nuh'un doğumu olağanüstü olaylara sahne olur. Nuh, parıltılı gözlerle, ışık saçan yüzle doğar. Babası Lemek, bunun kendi oğlu olmadığından, belki meleklerden biri tarafından gebe bırakılan karısının bir ürünü olduğundan korkar. Enok'a, babasına danışmaya gider. Enok, korkulacak bir şey olmadığını, bunun doğal bir çocuk olduğunu ama büyük bir amaç için doğduğunu söyler. Çünkü Tanrı, dünyayı yok etmeye karar vermiştir. Gözetleyenlerin ve Nefilim'in günah ve şiddeti o kadar büyümüştür ki, tufan kaçınılmaz hale gelmiştir. Enok kitabı, tufanı sadece fiziksel bir yok edilme olarak değil, aynı zamanda kozmik bir temizlik olarak tasvir eder. Düşmüş meleklerin bilgisi, onların çocukları, onların öğretileri hepsi silinmelidir. İnsanlık temiz bir sayfa ile yeniden başlamalıdır. Ama metin aynı zamanda endişe verici bir soru sorar. Eğer bu bilgi bir kez verilmişse gerçekten yok edilebilir mi? Yoksa tufan sonrasında da bu yasaklı bilginin kalıntıları hayatta kalacak mı? Enok kitabının kaderini anlamak için erken Hristiyan tarihine bakmak gerekir. İlk yüzyıllarda Enok kitabı geniş ölçüde okunmakta ve saygı görmekteydi. Yeni Ahit'te Yahuda mektubu Enok'tan doğrudan alıntı yapar. Adem'den sonraki 7. kuşaktan Enok, onlar için şu peygamberlikte bulunmuştur. İşte Rab, on binlerce kutsalıyla geldi. Bu, Enok kitabından neredeyse kelimesi kelimesine bir alıntıdır. Yeni Ahit, Enok'u peygamber olarak kabul eder ve onun yazılarına atıfta bulunur. Erken dönem kilise rahipleri de Enok kitabına atıflarda bulunur. İreneus, Tertullian, Clemens, hepsi Enok'u bilir ve ondan alıntı yapar. Tertullian, kitabın ilahi olarak ilham edildiğini savunur. Ama zamanla atmosfer değişir. 4. yüzyılda kilise kanonik metinleri belirlerken Enok kitabı dışarıda bırakılır. Neden? Birkaç sebep öne sürülmüştür. Birincisi, metnin teolojik problemleridir. Meleklerin kadınlarla cinsel ilişkiye girmesi fikri birçok kilise rahibi için kabul edilemezdir. İkincisi, metnin kökenine dair şüphelerdir. Gerçekten Enok tarafından mı yazılmıştır, yoksa onun adıyla yazılmış sonradan uydurulmuş bir metin mi? Üçüncüsü ve belki en önemlisi, kilise otoritesiyle ilgili bir endişedir. Enok kitabı doğrudan vahiy iddiasında bulunur. Enok'un göksel yolculukları, Tanrı'nın doğrudan bilgisi, kilise hiyerarşisine ve apostolik geleneğe ihtiyaç duymadan erişilebilir bir bilgi sistemini temsil eder. Bu, kurumsal kilise için bir tehdit olabilir. Her ne sebeple olursa olsun, Enok kitabı yavaş yavaş unutulur. Birkaç yüzyıl içinde sadece Etiyopya'da hayatta kalır. 18. yüzyılda İskoç gezgin James Bruce, Etiyopya'dan döndüğünde çantasında 3 el yazması taşımaktadır. Bunlar, Enok kitabının eski Etiyopya dilinde tam kopyalarıdır. Avrupa'da şok dalgaları yaratır. İlk İngilizce tam çeviri 1821'de yayımlanır. Akademik ve teolojik toplulukta şiddetli tartışmalara yol açar. Bazıları kitabın otantikliğini savunur, diğerleri onu sahte olarak reddeder. Ama Qumran keşfi her şeyi değiştirir. Artık Enok kitabının İsa'dan önce var olduğu kesindir. Artık bu metnin
erken Yahudi ve Hristiyan düşüncesinde önemli bir rol oynadığı tartışmasızdır. Bugün Etiyopya Ortodoks Kilisesi hala Enok kitabını kutsal metin olarak kabul eder ve 81 kitaplık İncil kanonuna dahil eder. İbadetlerde okunur, teolojik tartışmalarda referans alınır. Batı Kilisesi için kayıp bir metin, Etiyopya için hala canlı ve kutsal bir gelenektir. 20. yüzyılda Enok kitabı yeni bir hayat bulur. Kabbalistler, okültistler, UFO teorisyenleri, hepsi bu eski metinde kendi inançlarını destekleyecek kanıtlar arar. Gözetleyenlerin gökten inişi, bazıları tarafından antik astronot ziyaretleri olarak yorumlanır. Nefilim, genetik mühendisliğin ürünleri olarak görülür. Enok'un göksel yolculukları, uzay gemisi deneyimleri olarak yeniden yorumlanır. Bu yorumlar akademik camiada ciddiye alınmaz. Ama popüler kültürde Enok kitabının etkisi inkar edilemez. Sayısız kitap, film, TV dizisi bu eski metinden ilham alır. Ama belki daha önemlisi, Enok kitabının apokaliptik vizyonunun modern dünyada hala yankı bulmasıdır. Dünyanın sonuna dair kehanetleri, kötülüğün kaynağına dair teorileri, ilahi yargı fikri hala birçok insanın hayal gücünü tutuşturur. Enok kitabı temel bir soruyu sorar. Bilgi her zaman iyi midir? Aydınlanma her zaman amaç mıdır? Yoksa bazı bilgiler insanlığın henüz hazır olmadığı şeyler midir? Metnin temel tezlerinden biri, medeniyetin kendisinin bir günah ürünü olduğudur. Savaş sanatları, metalurji, kozmetik, astroloji, hepsi düşmüş meleklerden öğrenilmiş, hepsi doğal düzenin ihlalidir. Bu, modern okuyucular için rahatsız edici bir fikirdir. Biz, ilerlemeyi, teknolojiyi, bilgiyi kutlarız. Ama Enok kitabı, bunların karanlık bir kökeni olduğunu öne sürer. Bilginin bedeli, masumiyetin kaybı ve şiddetin artışıdır. Bu sadece antik bir endişe değildir. Atom bombasının mucidi Robert Oppenheimer, ilk nükleer deneyin ardından Bhagavad Gita'dan şu sözleri hatırladığını söylemiştir. Şimdi ölüm oldum, dünyaların yıkıcısı. Bazı bilgilerin bir kez öğrenildiğinde geri alınamaz sonuçları vardır. Enok kitabı bu endişeyi binlerce yıl önce dile getirmiştir. Bugün Enok kitabı hala bir muammadır. Akademisyenler tarihini tartışırlar. Teologlar anlamını müzakere ederler. Meraklılar sırlarını keşfetmeye çalışırlar. Ama belki kitabın en büyük gücü sorduğu sorulardadır. İyilik ve kötülüğün kökleri nelerdir? Bilginin sınırları olmalı mı? İnsanlık tanrısal düzende nasıl bir yer tutar? Melekler düşebilir mi? İnsanlar yükselebilir mi? Bu sorular Enok kitabı yazıldığı zamanda önemliydi. Ve bugün hala önemlidir. Bir metin vardır ki yüzyıllarca kayboldu ama hiç unutulmadı. Yasaklandı ama tamamen yok edilemedi. Reddedildi ama etkisi devam etti. Ve bugün Etiyopya'nın kiliselerinden Kumra'nın mağaralarına, akademik makalelerden popüler kültüre hala yankılanmaktadır. Bu Enok kitabı. Çöldeki keşif, gökyüzüne yolculuk, yasaklı bilginin mirası. Ve hikaye henüz bitmedi.